Herkese merhabalar. Kaddaş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hemen konuya giriyoruz. Abi sen sokağa çıkıyorsun direkt. Var mı bunun metodu, bir yöntemi, matematiksel bir karşılığı? Ne yapıyorsun abi? Aslında var. 4 ana konuyu araştırıyorum. Yani çıktığımda 4 konu üzerine fotoğraf üretmeye çalışıyorum. Bunlar ne? Öncelikle ışığı bir kendi kontrolümde kullanmak istiyorum. Ve biraz da hani biliyorsun ya benim ne tip fotoğraflar ürettiğimi. Bunu yorumlamak istiyorum. 2. Gerçekliği kendi algıladığım şekilde anlatmaya çalışıyorum. Üçüncüsü insanların davranış biçimleri, vücut dilleri üzerinden anlatımlara gitmek istiyorum. Ve dördüncüsü de hiçbir şekilde hesap edemediğim, beklenmedik konular üzerine gidiyor olmak. Abi ışık ve gölge. Senin sert ışıkta da çektiğin efsane Evet. kareler var. Ne yapıyorsun abi bu ışık gölgede? Abi şöyle, Rönesans'tan beri süre gelen ışığı, gölgeyi sert kullanmakla ilgili yaklaşımlar var. Hatta söylemesi de biraz zor bir kelime. Chiaroscuro. O neymiş abi? Chiaroscuro. Işığı, gölgeyi, koyu kontrastı resimde kullanma metoduna bunu söylüyorlar. Hani cahilce bir laf ettiysem kimse kusura bakmasın. Benim Abi daha okuduğum bu Türkçesini kadar. söyleyelim mi? Işık çok sert. Sağa sola giriyorsun. Aynen. Çılgınlarca bir ışık var. Ona karşılık kontrast olarak da deliler gibi gölge var. Bu ikisinin arasında İlişkiyi kuruyorum. Şimdi bununla ilgili hatırlarsan bir bölümde yapmıştık zaten. Sert ışık şartlarında nasıl fotoğraf çekiyor? Onunla ilgili de şurada bir yere linki koyarız. Işığa nasıl yaklaşır sert ışık şartlarında onu zaten anlatmıştık. Size bakarsanız. Şimdi burada önemli olan makinede doğru pozlamayı yapabiliyor olmak. Çok az videoya zaten arkadaşlar bakıyor olacak ama şeyden bahsetmek istiyorum. Sert ışık şartlarında fotoğraf çekmek isteyen bir kere kesinlikle makinenin otomatik modlarını kullanmayacak. Işığı kadrajın içindeki en aydınlık yere göre ayarlamalı ve ona göre fotoğrafını üretmeli. Ve bunu yaparken de hiçbir şekilde makinenin ekranına bakıp ya bu fotoğraflar çok koyu çıkıyor deyip o ayarlara müdahale etmeyecek. Eğer o ayarları fotoğraf makinesinin LCD ekranına bakıp da müdahale edersen işin bütün sihri kaçıyor. Onu mutlaka bilgisayar başında kendisini görmesi lazım ama başta ışığı nokta ışık ölçümüyle doğru bir şekilde ölçmesi gerekiyor. aydınlık alanlarını ölçen, karanlığa da zaten olayın esprisi karanlığın karanlıkta kalması olduğu için Aynen de öyle. ve oradaki geometriyi düzgün yakalayınca enteresan Kesinlikle. sonuçlar çıkabiliyor. Ve İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Büyük şans ışık anlamında kışın bile ışık gölge fotoğraf çekme konusunda çok rahatız. O yüzden öncelikle hele şu yaz mevsiminde keyifle ışık gölge fotoğraf çekiyorum. Hatta bu fotoğrafları çekmek için hiç böyle günün yatmasını falan beklememek lazım. Öyle güneşinde, sert ışıkta en sert fotoğrafları üretmek gerekiyor. Tabii sıcaklığa dayanabiliyorsanız. Alışıyorsun. Alışırız. Tabii ışık gölge fotoğrafı niyetiyle pozlamanı spot ışık ölçümüyle, nokta ışık ölçümüyle en aydınlık yerden yaptığında başka bir yan avantajı oluşuyor. Silüet fotoğraf. Evet, silüet abi gerçekten sadece gün batımında çekilir gibi bir yanılgı Değil var. mi? Hiç alakası yok aslında. Çok çok da güzel silüet fotoğrafını sert ışık şartlarında çekebiliyorsun zaten. Benim bu video sırasında göstereceğimiz şeyler var, fotoğraflar olacak. Mesela öğleden sonra güneş hafif yatmaya başladığında Galata Kulesi'nin oralarda çok güzel silüet fotoğrafları Aralardan çıkıyor. bir sürü enteresan ışık da giriyor, çıkıyor Evet. falan, birçok farklı şans da veriyor. Her yeri düzgün pozlamaya gerek yok aslında. Orada net bir şekilde Koyu da yani Evet. koyudan detay almaya çalışmayacaksın. Onu bir geride bırakacaksın. Sen sadece aydınlık alanlara oynayacaksın. ve abi gerçeği büyütmekte en büyük senin yaptığın şeylerden bir tanesi de yansımalar. Evet. Çok çok keyifli. Çünkü yansıma fotoğrafında şöyle bir avantaj var. Sen en olmayacak yerde fotoğrafının içinde beklenmeyen katmanları oluşturuyorsun. Bir yansımanın kendisi var. Yansımanın olduğu yüzey var ve bir de gerçek dünya var. Burada önemli olan şu. Yansıma fotoğrafı çekerken yansımayı bir
dekoratif unsur olarak kullanmamak gerekiyor. Hatta mümkünse becerebiliyorsan konunu yansımanın içindeki görüntüden çıkarabiliyor olmak lazım. Özellikle su birikintileri bu işte çok güzel iş yapıyor. Su birikintileri, vitrinler, işte Toplu ulaşım camları. kesinlikle. Yansıma fotoğrafı çekerken fotoğrafçı arkadaşlara küçük bir tavsiyem var. Yansımanın içindeki pozlama normal pozlamanıza göre bir miktar daha fazlasını ister. O yüzden yansıma içinde bir görüntü çekiyorsak pozlamanın doğru olduğundan emin olmak lazım. Dış ışık şartlarına göre daha koyudur yansımanın içi. Peki polarize filtre kullanıyorsun değil mi abi yansıma çekerken genelde? Kullanmıyorum. Tamamen merceğin o anki durumuna mı bırakıyorsun işi? Kesinlikle. Ve yansıma fotoğrafı çekerken bir de otofokusu kullanmam ben. Manuel fokus. Çünkü otofokusu kullandığında şöyle bir sıkıntı var. Nereye Cama da netleyecek? netleyebilir. Cama netler. Gerçek görüntüye netler. Yansıma içindeki yansıma görüntüsünü netler. Sen bunların hangisini netleyeceğine karar veremiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Manuel fokusu alıyorsun. Ya bu devirde manuel fokus kullanılır mı? Var ya deli gibi kullanılır. Videoda sen kullanmıyor musun? Bu yansıma çekerken zaten yapacak hiçbir şey yok. Ama ben polarize kullanıyorum abi genelde yansıma çekerken videoda. Senin çünkü temiz çıkarman gerekiyor o Bir de görüntü. şey güzel olabiliyor. Polarizeyi çevirdiğin zaman yansıma da değişiyor. Ama 45 derece açıyla geliyorsa tabii ışık. Her zaman da iş yapmıyor çünkü her zaman polarize. Çünkü ilk polarize alanlar şey diyor ya abi. Ya çeviriyorum değişmiyor tamam da ışık nasıl geliyor? Sonuçta ışığı kıran bir şey. Yanal geldiği zaman ışık bir işe yarıyor polarizede. İşte polarize ile ilgili sıkıntı şu. Benim tarafta sokakta kararlarını çok hızlı alman gerekiyor. Ve o polarizenin öndeki Netlikle hareket uğraşacağım. kısmını da hareket ettiriyorsun ya, döndürüyorsun ya. Abi orada film kopuyor. O yüzden ben ne görüyorsam direkt ona. Bir de benim için polarize yansıma içindeki fazlalığı bir şekilde ortadan kaldırıyor ya. Ben onu istemiyorum işte. Katmanlar olsun. Katman katman. Burada da abi kamera yüksekliğiyle oynamak çok güzel işe yarıyor değil mi? Evet. Özellikle Yani- su birikintilerinde falan biraz daha yaklaşınca, iyice alçalınca. Kullandığım bir body'nin aynasız kullanmaya başladıktan sonra LCD ekranı hareket etmiyordu. Ve orada o günlerde beraber fotoğraf çektiğim arkadaşlar bilir. Yere yatmışlığım var. Görebilmek için. Şimdi Allah'tan ekranlar her türlü oynadığı için makineyi yere koyuyorsun, kaldırıyorsun. Sana o açıyı sıfır seviyesinden veriyor. Abi bir diğer konu ise hareket netsizliği. En sevdiğim. Bunun içerisinde panda giriyor galiba. Her şey Şimdi- giriyor. Hareket netsizliği iki şekilde olabilir. Ya konun duruyordur, etrafındaki hayat hareket ediyordur. O zaman konunu nette tutarsın, etrafındaki hareketin netsiz de anlatırsın. Veya pan yaparsın. Panda da konunla beraber aynı hızda hareket ediyor olman lazım. Konuyla aynı hızda hareket ederken orada panla ilgili de bir videomuz vardı. Evet. Burada önemli olan makineyi sağlam tutmak ve belden itibaren hareket yapmak. Yani elimle tutayım makineyi şöyle yapayım böyle pan olmaz. Makineyi tutacağız ve belden itibaren bu hareket olacak. Pan için şehir şartlarında 1/10 saniyeden 1/50 saniyeye kadar takip edeceğimiz objenin hızına göre makineyi enstantane değerimizi belirlemiş oluruz. Bir de hani o sabit olan şeyin de pırıl pırıl sabit olması da gerekmiyor. Hareket varsa o da fotoğrafa katkı sağlayan bir şey aslında. Evet abi yani hijyen, klinik o temiz Biri böyle kare 500 çekeceğim ben pırıl pırıl yok öyle bir dünya aslında. değil. Yani hatta şeydi ben çok seviyorum. PAM fotoğrafında takip ettiğin konuda da hafif bir yumuşama olduğunda aslında hareket algısını çok daha hızlı veriyor. Çok daha etkili veriyor bize. O yüzden PAM teknik bir fotoğraf ama denedikçe o tekniğin üzerine aşmak mümkün. Çok da abartmadan dengeli. Evet. Bir diğer konumuzsa detaylar. Detaylar. Fotoğrafçı olarak hayatı biz bir hikayenin tamamı çevresel unsurlarla beraber anlatma şansına sahibiz. Ama şehir hayatındaysak özellikle küçük detaylar, bazen bu aynı desene sahip iki tişört
tişörtün bir arada olması, tabii yürüyen iki insanın üzerinde o tişörtlerin olması, bazen bir tişörtün arkasındaki baskı. Bu arada sokakta bu baskılı tişörtler çok keyifli detay karesi. Ama onun dışında insan davranış biçimleriyle ilgili detaylar da bize oldukça keyifli fotoğraflar verebiliyor. Abi detayları çekerken genelde gene sen 35 mm seviyorsun. O tarz lenslerle yaklaşıyor musun yoksa hafif zoom'a giriyor musun? Girmiyorum aslında. 35 gerçekten dediğin gibi, yani detay çekmek için de hem çok keyifli bir geniş açı veriyor sana, hem de derdini çok rahat anlatabiliyorsun. Peki abi şimdi sonuçta sen elinde fotoğraf makinesiyle gezen, şehirde herkesin rutinin arasına girmeye çalışan birisisin ya. Abi ne olmuyor mu? Abi herifin tişörtüne yaklaştın 35 milimetreye ne yapıyorsun diyen olmuyormuş. Şöyle düşün, İstiklal Caddesi'nde yürüyorsun. Ve benim derdim detay. Gerçekten o insanın kim olduğu ile ilgili bir şey değil. Ve o baskı sırtta. Farkında da olmuyor o zaman. Aynen, mesela bir fotoğrafta şey var. Çok güzel bir Rezervuar Köpekleri filminin şeyi vardı. Film afişi vardı. Onu arkadan çekiyorsun. Bitti. Zaten Rezervuar Köpekleri filmini hatırlayanlar o fotoğrafı gördüğünde yıllar öncesine gidecek. Şimdi abi burada 2 tane şey çekmişsin. Çanta çekmişsin orada önden bodoslama girmişsin. Girdim çünkü makine göbek seviyesindeydi. Detayları çekerken bu arada göz seviyesinden öte daha bel seviyesinde fotoğraf makinesini tutuyor olmak çok daha keyifli kadrajlar yapmaya imkan veriyor. Karşıdan geliyor iki kişi ve üzerlerindeki tişörtlerde kedi baskıları ve şöyle çapraz çantaları da ördek deseniyleydi. Gel de çekme. Yani Abi bir yerde durup bekliyor musun? Yoksa hakikaten hareket halinde mi görüyorsun bunu? Karışık, yavaş hareket ediyorum. Yani şeyde, hatırlar mısın? İfsak'ta bize anlatmışlardı. Böyle bir sokağa girdiğinizde bir asker mangası gibi girip tak 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 ilerlemeyin. Yavaş, yavaş. Daha mehter takımı gibi. Evet abi. İki ileri bir geri. Bir de rutinleri anlamak lazım yani. Orada ne oluyor? Güvenlik var mı? İnsanlar ne yapıyor? Çünkü çok yanlış şeyleri çekme ihtimali de var. Tabii. Fakat hani benim fotoğraf ürettiğim yerler kamuya açık. Ve Turistik yerler. turistik yerler. Şehirde hayatın coşkuyla aktığı yerler. Ben orada gidip şey aramıyorum. Yani ara sokaklarda bir detayın derdinde değilim. Abi bir konumuzda vücut dili. Ki zaten belki de en çok tecrübe kazandırılması gereken şeyler vücut dili. Evet. Çektiğim fotoğraflar arasında bana en çok keyif verenler aslında insanların davranış biçimleri, vücut dili üzerine anlatımlar. Mesela geçmiş dönemde çektiğim ve bana hatırladıkça çok büyük keyif veren fotoğraf, onu bulamadım ben. Bu videoda koyalım istiyordum. İki kadın yürüyordu. Biri yaşlı, biri genç ve genç olanın eli diğerinin omuzundaydı. Bu o kadar değerli bir şey ki. O yanındaki insana sen güvendesin. Benim desteğim, ilgim, korumam senin üzerinde mesajını vermek. Bir fotoğraf daha var. Mesela bu fotoğraf geçen hafta çektim. Sıcağın dibinde abi belli. Şaşkınlıkla ve köprü boyunca o kadın o saçlarını şöyle tutarak, ve ben anlamadım. Sonra bir arkadaşıma sordum. Niye böyle bir şey yapar ki bir insan? Saçı yakmıştır dedi. Bu arada o fotoğrafı Eyan Bahur'da çektiğimi de söylememde fayda var sanırım. Nasıl bir sıcaksa artık o saçın koyuluğunu sırtı olduğu gibi yakmış. Ama sen o gün sıcağı çekeceğim diye yola çıktın değil mi abi? Evet. Evet, yani hava şartları, ki ondan da bahsediyor olacağız ama işte hava şartı sana bir davranış biçimini getiriyor ve sen o davranış biçimini gördüğün zaman farklı olanı görüyorsun. Yazıyla sözle anlatılamayanı görsel olarak anlatmaya çalışıyorsun. Sokakta karşılaşan iki arkadaş, onların kucaklaşma anı, bir futbol müsabakası öncesi veya sonrasında iki arkadaşın hararetle o maçı tartışıyor olmaları. Ya bunları işte, üzerlerinde bir de forma varsa sen zaten oradan yakalıyorsun vücut dillerinden. Fotoğrafın altında yazı yok ki. Videodaki gibi söz de yok.
Ben bir hareketle derdi anlatmaya çalışıyorum. %100 değil belki ama olabildiği kadar. Yok, sıcakta gayet güzel çözmüşler, anlatmışsın abi. Abi bir diğer konu hava şartları. İşte az önce bahsettim. Geçen hafta Eyam Bahur'du. Çıktım. Sıcak. Nasıl sıcak? Ya dedim, böyle bir hava şartı mı var? Benim bir fotoğrafçı olarak bunu anlatmam lazım. Ve insanların o davranış biçimleri, o sıcağa yaklaşımları, tamam, onları anlattım. Fakat İstanbul'da bu konuda daha şanslı olduğumuz mevsim belki kış. Evet, özellikle Ekim ayı abi. 4 mevsim aynı anda yaşadığımız. Aynen, Ne zaman aynen. dışarı çıksak onu yaşıyoruz ama. Ve hava şartlarıyla ilgili öngörülemez. Mesela biliyor musun, bugün saat 6'dan sonra rüzgarın hızı 40-50 kilometrelere ulaşacakmış galiba. Ve böyle bir rüzgarın estiği şehirde anlatabildiğin kadar. Sokakta her yerde fotoğraf olacak. Bir lodos. Bir lodosa bakar. Lodos'tan hikaye o kadar çok çıkar ki her anından. Ve işte bu İstanbul'un öngörülemeyen hava şartları bize çok keyifli fotoğraflar verir. Ben severim. Bir diğer konu İstanbul'un zaten markası haline gelen sokak hayvanları. Şimdi İstanbul kediler şehri. Kedilerle ilgili ne çekersen çek, evet, fotoğraftır. Ama burada işte olay şu. Tek başına bir kediyi çekmek çok bir şey ifade etmiyor. Veya bir köpeği çekmek ifade etmiyor. Bunun çevresiyle etkileşimi, iletişimi, bunları anlatan fotoğraf çekmek çok keyifli oluyor. Mesela Galata Köprüsü üzerinde bir kedinin fotoğrafını çekmiştim. Kedi orada, Balıklı olan değil mi? evet, balıkçıların etrafında belli, oranın gediklisi. Devamlı orada. Karnı tok, zaten halinden belli. Şöyle bayağı toraman bir kedi. Oltanın ucunda kalan balıkla oynadı. Yani yemeğe kalkmadı. Oynadı. Dakikalarca oynadı. Onunla oynama hali duran bir kediyi çekmekten çok daha etkili, çok daha hikaye anlatan bir fotoğraf. O yüzden bakarım ben. Hele kedidir. Balıkçıların etrafında veya sokakta, özellikle İstiklal Caddesi'nde köpekleriyle beraber dolaşanlar oluyor. Küçük dostlar o kadar keyifli ki. Bir de sevdiğinde her seferinde şeyi sorarım mesela. İsmini sorarım. Ve ismiyle hitap ettiğinde senin kadrajına bir gelişi vardır. Bazıları da fotoğraf makinesini görünce belki evden alışık direkt poza giriyor. Ben vesikalık çektirirken bu kadar iyi poz veremiyorum. Evet abi. Yani kedi değil geçmemek lazım. Onları da insan gibi çekmek lazım. Ne yapıyorsa hayatını çekmek lazım ki. Bir de İstanbul'da yani herhalde sokak hayvanı kategorisine sokarız İstanbul'un martıları. Sevmiyorum abi, sevmiyorum. Denizin fareleri diyorlar ya abi, çok da hiç sevmiyorum. O drone günlerinden itibaren benim için martı gerçekten leş. Üzerime sıçmışlığı var. Onların hepsini yaşadım. Ama vapurda yaptıkları aksiyonlar falan enteresan. Bu arada sokak hayvanlarını çekerken yani gerçekten hayvanın davranış biçimi üzerine biraz kafa yormak gerekiyor. Anlatmış mıydım bilmiyorum. Martıya simit atıyorlar ya. O simiti asla o ilk havada yakalayan martı yiyemiyor. Değil mi? Üçüncü, dördüncü yiyor. Üçüncü, dördüncü. Çünkü katı ve onu yutması mümkün değil. Suya bırakması, yumuşaması gerekiyor. Hemen onun arkasında ya takip eden ikinci veya hız kesemediyse ikinci, üçüncü alıyor. Ya buradan martı ve kedi çekmek isteyenleri ben de özel bir yer tavsiye etmek istiyorum. Kışın adaya gidin abi. Evet, ama böyle soğuk havalarda. Orada Aslında resmen haklısın. Net Geo gibi görüntüler çıkıyor. Martılarla kediler birbirlerine giriyorlar. Ama böyle bayağı vahşi. Ya zaten yemek kalmıyor. Turist yok, hiçbir şey yok. Doğru düz etrafta insan yok. Yaşayan insan sayısı çok daha azalıyor. Bayağı enteresan kareler çıkıyor. Benim sokak hayvanları konusunda hala temkinli yaklaştım ama esas ilgi alanım kargalar. Evet. Çok zekiler. Zekiler tabii. Çok zekiler. Bulaşmamak lazım. Son eklemek istediğim bir şey var. Abi şu ana kadar konuştuğumuz işte ne dedik? Işık gölge dedik, yansıması dedik, paninge dedik, hareket netsizliği dedik falan. Burada bunların bir kısmı teknik fotoğraf. Fakat biri fotoğrafa baktığında ne güzel paning olmuş, ne güzel ışık gölge fotoğrafı olmuş dediyse aslında fotoğraf
gerçek amacına ulaşmış olmuyor. Fotoğrafın gerçek amacına ulaşmış olması için o tekniğin geri planda kalması ve fotoğrafın öne çıkması gerekiyor. Yani ışık gölge çekmek için fotoğraf çekilmez. Panik yapmak için fotoğraf çekilmez. Sen orada o aksiyonu anlatmak istiyorsan panik yaparsın. Veya bir insanın kalabalık içindeki yalnızlığını anlatmak istiyorsan hareket netsizliğini kullanır. Konunu sabit, etrafındaki akan hayatı harekette gösterirsin. Veya konuyu ayıklamak için ışık gölge ilişkisini kontrast kullanırsın. Bunlar sadece araç. Amaç fotoğraf, amaç bir derdi anlatmak, amaç hikayeyi aktarmak. Eğer biz bunları yapıyorsak fotoğraf evet amacına hizmet etmiş oluyor. Evet, o zaman haftaya görüşmek dileğiyle, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hype'da. Hype'da. Evet. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Oldu sanki. Gayet kırık abi. Elin ağzına sağlık. Çok da güzel.